Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, daha önce bu modelimizi paylaşmıştım. Yaka ve kol kesimi çok istendiği için bugün de yaka ve kol kesimini çalışacağız beraber. Şöyle ince bir ipim, simli ince iplerden ipime uygun da 6 numara yani 1,40 milim tığım. İpinizin üzerinde zaten tığ numarası yazıyor. Ona göre bakıp yapabilirsiniz. Elinize uygun, ipinize uygun tığlardan seçerseniz daha iyi olur. Şimdi modelimizi yaka kesimine başlayalım. Yaka ve kol kesimini beraber yapalım. 38-40 bedene uyumlu yeleğimizi başlamıştık. 5 tane model uygulamıştık. Yaka kesimine aynı sol taraftan başlayalım. Yaka patı için örmüş olduğumuz trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Biliyorsunuz daha önce modeli başladıysanız eğer videonun altına da linkini bırakırım. Oradan da yine başlamasına bakarsınız. 9 zincir çekiyorduk. Şimdi yaka kesimi yapacağımız için 5 zincir çektim. Buraya bu şekilde şöyle sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Burada gelen trabzanları örüyorum. 2 zincir çektim. Yine şu şekilde trabzanlarımı ördüm. Şimdi buraya kadar modelimizi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Modele dokunmadan orta direkteki trabzanlarımı örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Yine modele dokunmuyorum. Ortasındaki sabit giden bu direkleri örüyorum. Yani şu orta kısımdaki modeli. Bakın ördüm. Şimdi burada iki tane modelimizi keseceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Burası elinize uygun olmalı. 3 veya 4 zincir çekebilirsiniz. Orta kısma battım. 1, 2, 3. Eğer potluk yapıyorsa 4 zincir de çekebilirsiniz buraya. Burası kasmaması lazım. Ortadaki iki trabzanımı örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 2 trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Modelin tepesine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar kenardaki ikili trabzan örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine 2 trabzan örüyorum. Bakın 2 zincir, 3 zincir buraya yeterli oldu. Şöyle göstereyim. Eğer sizin eliniz sıkı ise 4 zincir de çekebilirsiniz buraya. 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Tığımı doladım. 1, 2, 3 tane zincir yaptım. Trabzan yaptım. Trabzanlarıma devam ediyorum. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Burasını keseceğimiz için trabzan şeklinde devam ediyorum. Önde gelen 2 trabzan yapmıştık. Şöyle göstereyim. 2 trabzan örmüştük. Üstüne yine 2 trabzan yaptım. Buradaki ara kısma 3 trabzan yaptım. Buradaki tepeye batıyorum. 1 trabzan. Yine 3 zincir çektiğimiz boşluğa 3 trabzan yaptım. Yine ikili trabzan yapmış olduğumuz yere 2 trabzan, araya 1 trabzan, 2 trabzan üstüne yine 2 trabzan yaptım.
Buraya 2 trabzan yaptım. Şuraya 3 trabzan yapmıştım. Buraya 2 trabzan yaptım. Araya 1 trabzan. Yine araya zincir çekmiş olduğumuz yere 3 trabzan. Şöyle göstereyim. Şuradaki 2 tane trabzanı söktüm. Şuraya 3 trabzan yapmıştık ya. Buraya da 3 trabzan yapalım. 3 trabzan yaptım. Bir tanesini tepe boşluğuna battım. 1, 2, 3 veya 2 zincir çekin buraya. Araya 2 trabzan yaptım. 2 zincir, 2 trabzan. Buradaki bakın buradaki boşluğu devam ettiriyorum. Buradaki gördüğünüz gibi modelimizi 2 tane modelimizi kestik. Yani buradan başladık. Bu tarafa kadar trabzan şeklinde devam edip bu şekilde 2 tane modelimizi kapattık. İlk sıramızı bu şekilde yaptık. Buraya bir sıra daha öreceğiz. Şimdi yaka kısmına kadar örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tığımı doladım. Ortadaki modeli yapıyorum. 2 zincir, 2 trabzan şeklinde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine 2 trabzan, araya 2 zincir, yine 2 trabzan yaptım. Şimdi buraya zincir çekerek buradaki yakayı azaltacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelin üzerine batmadan buradaki modeli boş bırakıp direkt yakaya trabzana batıyorum. Yakadaki trabzanlarımı örüyorum. Buradaki zincirleri çekerken elinizin ayarına göre örün. Bir tane fazla, bir tane eksik fark etmez. Çok büzük olmasın, çok da gevşek bırakmayın. Çünkü bu yakanın da bu şekilde dönmesi gerekiyor. Bir tane modelimizi burada kapatacağız. 3 zincirimi çektim, geriye döndüm. Yaka patını örüyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çektim. Bakın zincir sayımı giderek azalttım. 4 zincirimi çektim. Yakadaki trabzanlarımı yapıyorum. Buraya 5 zincir çeksek de olur. Çünkü bir sıra daha öreceğiz buraya. 5 zincirimi çektim. Yakadaki trabzanlarımı örüyorum. 2 zincir, 2 trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine 2 zincir, 2 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine 2 zincir, 2 trabzan. Yaka modelimizi, ortadaki modelimizi bu şekilde ördük. 1, 2, 2 zincir yeterli sanıyorum. Aşağıya 3 zincir çekmiştik. Bir sıra daha örelim. Aynı bu aşağıda yapmış olduğumuz trabzanların tepe noktalarına yine trabzan yapıyorum. Aşağıda kaç tane trabzan yaptıysak yukarıya da
Aynı trabzanları yapıyorum. Tek tek trabzanlarımı örüyorum. Trabzan örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız yoktur diye tahmin ediyorum. Bunun için çok hızlı örüyorsun, yapamıyoruz, yetişemiyoruz diyen arkadaşlarım videoyu durdurarak, yavaşlatarak da izleyebilir. Trabzanda şu şekilde tığı doladıktan sonra yine trabzanın tepesine batıp bir iki defa da çekiyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi bakın biz modelimizin sol tarafını yapıyoruz. Sol tarafını yaptığımız için bir tanesi bu şekilde denk gelecektir. Yani bir sıra gidip bir sıra geldik. Tekrar bir sıra gittik. Diğer tarafını da bir sıra gidip bir sıra geldikten sonra yine iki denk gelecektir. Eğer bu şekilde olduysa modeliniz, buradan ipi kırıp buradan devam edebilirsiniz. Veyahut da şöyle kaydırarak bu şekilde her bir ilmeğin içinden bu şekilde kaydırarak da bir sıra ipi kırmak istemiyorsanız bu şekilde, bakın belli bile değil, bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü 3 sıra ördük. Bu şekilde gelen sıralarımızı, önemli bir bilgidir bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yakada 1 2 3 4 5 6 tane kolda 6 tane trabzan bırakacağımız için bakın buraya kadar bu şekilde ördüm. Bakın belli bile değil. Şöyle göstereyim. 3 tane zincirimi çektim. Zincirle beraber sayıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bu kol boşluğunu yaptık. Bu devam edecek. 6 tane trabzanım. Yine 2 zincirimi çektim. 2 zincir, 2 trabzan. Ortadaki modelimi yapıyorum. Bakın bu şekilde kol çalışmamızı bitirmiş olduk. Şimdi bu şekilde 22 santim bunu devam ettireceğiz. Yeleğimiz bitene kadar. Şimdi ben modelimizi yakaya kadar öreyim, şuraya kadar ve geleyim. Evet, modelimi şöyle koydum. Bakın yaka kesimini, kol kesimini yaptık. Yakayı da bayağı eğilttik. Zaten bir tane modelimizi keseceğiz. Ortadaki modeli ördüm. Şöyle modelimi ördüm. Bir tane zincir çektim. Tığımı doladım. Şimdi burada sayılarını azalttığımız zincirlerimizin üstüne aşağıdaki yapmış olduğumuz modelin tepesine batarak buraya yine 6 tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 1 2 defa da çektim. Bir zincir çektim. Yakadaki trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde bakın yakayı bayağı eğdik. Bir tane modelimizi kapatmaya az kaldı. Bir sıra sonra modelimiz tamamen kapanacak. Birden kapatmayalım ki yeleğimizin yakası büzük durmasın. Yakadaki trabzanlarımı ördüm. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar yakadaki trabzanlarımı örüyorum. Şimdi buraya zincir çekmeden 1 2
Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bakın tamamen şimdi modelimiz kapandı. Şöyle göstereyim. Modelimiz tamamen kapandı. Kol kesimini de artık bitirdik. Modelimiz artık 2 tane devam edecek. Yüksekliğini ne kadar istiyorsanız normalde 22 santim oluyor ama sizinki kol büyük öreceksinizdir. 25 santim olur. Daha küçük örecekseniz 20 santim olur. Onu siz ölçerek devam edeceksiniz. Bu şekilde 2 zincir ördüm. 2 trabzan, 2 zincir. Birden kesmeyelim ki üzülmesin yakamız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Modeli bırakarak ortadaki 2 zincir, 2 trabzan örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zincir çektim. Tığımı doladım. Yine ortadaki modeli örüyorum. İki zincir çektim. 6 tane trabzan bırakmıştık. Kol kesiminde 6 trabzanımı örüyorum. Bu şekilde kol kesimini bitirmiş olduk. Bir tane de zinciri trabzan saydığımız için zincirin tepe boşluğuna battım. 6 tane trabzanımızı yapmış olduk. 3 zincir çektim, geriye döndüm. Yani 1 2 3 4 5 6 tane, bakın 6 tane trabzanımı yine ördüm. Bu şekilde yakaya kadar örüp geliyorum. Evet, yakaya kadar ördüm. Yakaya geldim. Şimdi buradaki modelimizi de keseceğiz. Bir tane trabzanımı ördüm. Bakın bir tane trabzanımı ördüm. Yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Yarım örüyorum. İkisini birlikte çekip kapatıyorum. Yani burada yaka sayısı çoğalmasın diye bu şekilde yapıyorum. Burası da çok büzülüp yani çok fazla eğilmesin diye bu şekilde yapıyorum. Tığımı doladım. Buradaki aynı şekilde yaptım bakın. Normal trabzanlarımı devam ediyorum yapmaya. 8 tane trabzan yapmıştık yakaya. Bakalım üst sırada kaç tane trabzanımız olacak. 1 2 3 zincirimi çektim, geriye döndüm. Şimdi buradaki trabzanlarımı batarak devam ediyorum. Her bir trabzanın tepesine yine trabzan yapıyorum. Buradaki bakın tepeye bir trabzan yapıyorum. 2 4 6 8 9 trabzanımız oldu burada. Yani burada bir tane daha eksiltme yapacağız. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim. Tığımı dolayıp ortadaki modelime devam ediyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine ortadaki modelime devam ediyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 zincir, tığımı doladım. Kol kesimindeki
6 tane trabzanımı örüyorum. Beş tane trabzanımı ördüm. Bir tanesini de buradaki zincirin tepesine batarak yapıyorum. 6 tane trabzanımı ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada 3 veya 4 zincir çekebilirsiniz. Tepesine battığımız için 4 zincir çektim. Bir tanesini boş bırakıyorum. Trabzanlarımı devam ediyorum örmeye. İki zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi şöyle yere bir koyalım bakalım. Şimdi modelimizi, bakın modelimizin kol kesimini yaptık. Yaka kesimini de yaptık. Burada bir tane trabzan eksilteceğiz. Bu görmüş olduğunuz modelimizi bu şekilde kol boyuna ne kadar istiyorsak devam edeceğiz. Yani büyük beden olmuş olsaydı eğer buradan 2 tane model kesecektik. Kol gibi. Yakadan da 2 tane model eksiltecektik. Şimdi ben modelimi öreyim. Şuradaki 2 tane modelimi, yakayı tekrar beraber yapalım. Evet, gördüğünüz gibi 2 tane modelimi ördüm. Yakaya geldim. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle zincirimi çekeyim. Bir tane zincirimi çektim, sıkıladım, tığımı doladım. Burada ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir defa çekiyorum. Bakın bir defa çektim. Tığımı doladım. Hepsini kapatmadan tekrar trabzanın tepesine battım. Bir defa çektim. İki trabzanın ilmeğini de bakın teke düşürdüm. Şimdi bunu tek trabzan olarak sayacağız. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın 8 tane trabzanımı yakaya yine yapmış oldum. Bir aşağıda eksiltmiş olduğumuz trabzanı, fazla gelen trabzanı burada eksilterek yine 8 tane trabzanımız oldu burada. 1 2 3 4 zincir çektim, geriye döndüm. Şimdi modelimizin yaka kesimini bitirdik, kol kesimini bitirdik. Modelimizi artık bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Yakadaki trabzanları örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zincir çektim. Tığımı doladım. Modeli atlıyorum. Ortadaki modelimi örüyorum. 3 sırada bir model tekrarlanıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 zincir çektim. Koldaki bırakmış olduğumuz 6 tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde. Artık bakın yakayı bitirdik. Kolu da bitirdik. Bu şekilde yeleğimizi devam edip öreceğiz. Ben birkaç sıra öreyim. Artık kesilecek hiçbir yeri kalmadı. Gördüğünüz gibi ütü yok, hiçbir şey yok. Düzgün, gayet. Elinizin ayarı çok önemli. 3 zincir diyorum ben. Mesela sizin eliniz 3 zincir değil 4 zincir kaldırıyordur. 4 zincir çekin.
Bu şekilde bir trabzan diyorum mesela. Bir trabzan değil, yanına bir tane trabzan daha yapın. Hiçbir şey olmaz. Bu şekilde modelimizi birkaç sıra daha devam edelim. Sonucu hep beraber görelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi yeleğimizin kol kesimini, yaka kesimini bitirdik. Birkaç sırada şöyle ben ördüm. Çok düzgün bir kesim oldu. Şimdi yeleğimizi bitirdik. Farz edelim. Ekledik. Eklemesini yaptık. Yeleğimizin yaka kısmına ve etek kısmına şöyle fıstıklar yapalım. Onu da nasıl yapalım? Şurada en son çekmiş olduğumuz, bakın şöyle en son bir tane zincir çekiyorum. Buraya çok zincir çekmeye gerek yok. Şöyle ipimi biraz uzattım. Tığımı doladım. İlk çekmiş olduğumuz zincirin boşluğundan batarak şu şekilde fıstıklarımı yapıyorum. 2 doladım, battım. 3 doladım, çektim. 4 5 bir tane daha yapalım. 5 tane yeterli. Şöyle kapattım hepsini birlikte. Şimdi bir tane yapmış olduğumuz bir tane de yanındakini boş bırakıyorum. Şuradaki boşluğa batıp kapatıyorum. Yine şu şekilde ilmeğimi uzattım, tığımı doladım. Buradaki boşluktan yine ilmeğimi çıkartıyorum. 1. Aynı boşluktan ilmek alıyorum. 2. Aynı boşluktan ilmek alıyorum. 3. Aynı boşluktan 4. Aynı boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. 5. Şöyle tekrar 5. Hepsini birlikte çektim, kapattım. Fıstığımı yaptım. Bir tane burada yapmış olduğu fıstık, bir tane de yanındaki şuradaki boşluktan batıp kapatıyorum. Şu şekilde. Bir tane daha yapalım. İlmeğimi uzattım. Boşluktan 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi aldım. Hepsini birlikte çekip kapattım. Yine bakın buradaki ve yanındaki 2 tane ara boş bırakıyorum. Üçüncüye batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Şöyle yakasını da bu şekilde fıstıklar yapıp yeleğimizi bu şekilde tamamlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bugünkü videomda bu şekilde idi. Umarım beğenmişsinizdir. Yaka ve kol kesimini çok isteyen arkadaşlarımız olmuştu. Bu şekilde yaka ve kol kesimini de çekmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.